hafta yayındayız dostlar. Arzu nasılsın görüşmeyeli? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim çok şükür. Her Çok şey sıcak yolunda. havalar. Dün fırtına çıktı İstanbul'da. Yer yerinden uçtu. Çok güzeldi. Evet, sesin böyle bir gidip geliyor. Allah Allah. Hı hı, ama devam edelim. Ee, Nasıl oldu? Fırtına çıktı İstanbul'da. Ben Bodrum'da olduğum için biraz duydum ama çok şiddetli olduğunu söylüyorlar. Doğru mu Evet fırtınanın? evet çok şiddetliydi. Arabaların üstüne ağaçlar devrildi. Burası uçtu. Allah'tan ben meteorolojiyi dikkate alıp erkenden eve geldim. O curcunaya karışamadım. Ama baktığımda inanılmaz şiddetliydi. Yani insanlar zor duruyordu ayakta. Peki bugün biraz daha mı serin? Serinledi mi Evet, hava? evet. Bir tık serin, yağmuru bekliyoruz hasretle. Ha, yağmur yağacak. Ne kadar güzel ya. Evet, yarın ve cumartesi şiddetli yağmur diyorlar. Vallahi çok heyecanlıyım. Tam benim havalar. Biliyorsun İstanbul'da hava nasıl olursa Bodrum'da da paralel oluyor. Bugün de biraz burada sıcaklık kırıldı. İstanbul'un etkisi diyorum. Ben hatta şu anda da hafif hafif esiyor. E, Yağmur yağarsa oraya yarın burada daha iyi olur. Hava daha yumuşar. Bu bizim için çok iyi haber. Simon Ennet merhaba, Bilal Bey. Arzu Hanım merhaba. Selam veren dostlar. Hepinize biz de kalpten selam veriyoruz. Arzu'yla en son pazartesi yayın yaptık değil mi Arzu Hı senle? hı. Pazartesi. Senden sonra Afra Saraçoğlu Sentrope haberi senden sonra mı geldi? Senle konuştuk mu? Konuştuk galiba. Fransa tatili. Konuştuk. Ha, Kimle gitmiş konuştuk olabilir konuştuk. dedik. Konuştuk ama ertesi gün e, Poyraz denen çocukla uçakta e, döndükleri ve Poyraz'ın ekonomide Afra'nın e, business'ta Business. uçtuğu e, iddiası geldi. O konuyu sana soracağım biraz sonra. Şimdi arkadaşlar bu Ahbap Derneği soruşturması ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu bu yardım derneği ile ilgili gelişmeler, yeni gelişmeler var. E, Biliyorsun 2 gündür Fatih Portakal'ın ve diğer bazı isimlerin ifadeye çağrıldığı konuşuluyordu. Dün ifade verdiler onlar. Kimler onlar? Ece Üner, e, spiker, Öykü Serter, sunucu ve Gökhan Özoğuz, şarkıcı, e, Fatih Portakal, yine haber sunucusu. E, Bunlar savcılığa ifade verdiler ve yanıldıklarını söylediler. Genel olarak Ahbap'a inandıklarını ama yanıldıklarını, Haluk Levent'in derneğine destek olmakla hata yaptıklarını kabul ettiklerini söylediler. Bu ifadeleri onları ne kadar aklar ne kadar aklamaz tabii bu savcılığın bileceği, yargının bileceği bir iş. Şimdi son dakika olarak biz seninle yayına girerken yeni isimler, yeni ünlüler ifadeye çağrıldı. Bunlar şimdilik tanık olarak çağrılıyorlar. İfadeleri alındıktan sonra ileride dosyaya dahil edilirler mi soruşturma dosyasına, sanık durumuna gelirler mi? Onu yine Sayın Savcı bilir. Kimler bunlar yeni çağrılanlar? Şahan Gökbakar, ünlü komedyen, oyuncu, ve Hazal Kaya, ünlü oyuncu, gazeteci Fatih Altaylı, gazeteci Ruşen Çakır, gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya içerik üreticisi Fatih Koparan ifade vermek üzere savcılığa çağrıldılar. Ne diyorsun Arzu? Bu Haklarında konuda düşünce. hayırlısı diyorum. Ne diyeyim? Şahan Gökbakar'ı çok severim. Fatih Altaylı'yı çok severim. Savcılık makamı çağırmış. Gidip ifade vereceklerdir. Hayırlısı olsun. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Bildiklerini anlatacaklar. Kendilerine o zaman yayınladıkları sosyal medyadaki paylaşımları sorulacak herhalde. Onlar da bildiklerini, neye dayanarak o paylaşımları yaptıklarını anlatacaklar.
ve sonra da hep beraber bakacağız nasıl seyredecek bu dava, ne olacak, nereye gidecek göreceğiz. Peki, şimdi bu şeyle ilgili, ahbap soruşturması ile ilgili başka bir şeye geleceğim. Şile Belediyesi'nde bir iddia var. Daha doğrusu bu konuda da bir soruşturma sürüyor. Belediye kasasını konserler ile boşalttılar diye bir iddia var. Şimdi Şile Belediyesi'nde konserler düzenlenmiş ve Haluk Levent'in kardeşinin adı geçiyor bu konuda. O belediyeyle ilişkileri sürdüren kişi. Melek Mosso, Sıla, Can Bonomo gibi ünlülere konserler verdirmişler ama belediyeden alınan parayla bu ünlülere verilen para arasında dağlar var. Yani şimdi hemen sana mesela Sıla için 6 milyon 200 bin lira belediyeden çıkmış. Sanatçıya 625 bin lira verilmiş. Melek Mosso için 3 milyon 500 bin lira çıkmış. Sanatçıya 312 bin lira. 312 bin 500 lira verilmiş. 3 milyon nerede? Onda biri yani. Can Bonomo için belediyeden Can Bonomo'ya veriyoruz diye 2 milyon 250 bin lira çıkmış. Sanatçıya 250 bin lira verilmiş. Ve bu yolla başka sanatçılar da var. Belediye büyük bir zarara uğratılmış. Bu işte elebaşı Berkant Acil, Haluk Levent'in kardeşi. Haluk Levent'in bilgisi dahilinde olduğu da iddia ediliyor bu işlerin. Bu tip şeyler, usulsüzlükler zaman zaman başka belediyelerden de hep duyardık. Hep iddia edilirdi. Bu bir yöntem galiba, değil mi? Sanatçılar üzerinden belediyelerde usulsüzlük yapmak. Evet, maalesef. Maalesef duyuyoruz. Duyduk ve duyacağız. Keşke her şey usulüne uygun olsa. Arada büyük paralar var. Belediyelerin esas yapması gerekenler yollar, işte çevre düzenlemeleri, ağaç dikmek vesaire vesaire. Bu şekilde de ya da muhtaç vatandaşlara yardım etmek. Ama işte tabii konser de kültür de gerekli ama bu kadar büyük paralar, hani atıyorum bir ağaç dikse bir belediye, bir orman yapsa, bir mesire alanı yapsa, ne bileyim bir her tarafımız deniz, bir köşeyi çevirip halk plajı yapsa halkın çok daha hoşuna gider yani. Ben bu kafada düşünüyorum. Çok haklısın, çok haklısın canım benim. Maalesef belediyeler asıl işlerini bir kenara bırakıyorlar. Böyle kolay para, bazı karanlık kişilerin işbirliği yaptıkları iddia edilen belediyedeki bazı yöneticilerin diyelim, bazı belediyeler diyelim, yine genellemeyelim, kolaylıkla paraları götürebilecekleri bir sisteme ağırlık veriyorlar. İşte sanatçılar üzerinden haksız gelir elde etmek, uygunsuz gelir elde etmek, böyle bir yöntem, böyle bir kolaylık, suç işlemek isteyenler, kolay yoldan para kazanmak isteyenler için ne yazık ki buna çok kalkışıyorlar. Oysa söylediğin gibi belediyelerin asıl görevi çevreyi güzelleştirmek, insanlara hizmet etmek, yolları temizlemek, temiz tutmak, asfalt yapmak. Ne yazık ki bunu göremiyoruz bazı belediyelerde. Çok haklısın. Lidya, sen Fransa'da yaşıyorsun, özel abonem. Biz seninle bugün hiç konuşmadık da bu konuyu. Sen benim bugün doğum günüm olduğunu nereden biliyorsun da Ben burada onu soracaktım sana. doğum, Senin doğum günün mü? Sen aslansın. doğum günüm. Ben aslanım. Bugün aslanın başlangıcı. Ya sen bana doğum günümde çiçek yollamış kadınsın. Nasıl unuttun? Ben Unutursun. ya özür Unutursun, dilerim. unutursun. Yok Biliyorsun yok, ama hayır. o Hayır. kadar Ha, onu söylemek istemiyorum. çok Yani utandım. hayır canım, ne alakası var? Olur mu öyle şey? Canım benim ya. Senin de bir sürü işin gücün var. Öyle bir şey değil. Bak, Lidya Fransa'dan, bu kız müthiş bir kadın bu ya, Lidya. İnanılmaz. Ben dedim herhalde İnanılmaz. yanlış, hani Aslan burcusun, Temmuz'tayız. Demek ki Aslan'a geçtik. Hani Aslan Bugün Ağustos'ta ya, o yüzden herhalde yanlış biliyor dedim. O zaman
İyi ki doğdun. Nice Teşekkür güzel ederim. yaşların olsun. Şahane bir yaş Teşekkür ederim. olsun. Hep yayın yapacağın, bol paraların, Ha, canım rızıkların, benim. mutluluğun aktığı şahane bir yaş olsun. Hep beraber, hep beraber canım benim. Sağ ol. Hep beraber. Senin için de öyle. İnşallah sağlıkla, 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 evet. sağlıkla. Mutluluğu nasıl olsa elde ederiz. Allah bize güzel günler gösterir inşallah. Lale Amin. Arzu, özel abonem çok teşekkür ederim. Lidya Nur Hayat, inanılmaz bir kız ya. Lidya olmasa böyle bir haberimiz şey yok. olmayacak. Lidya böyle bir şey yok ya. Lidya'da saat mefhumu da yok. Gece gündüz sürekli hep böyle 12'den vuran atışlar yapıyor. Lidya çok Lidya benim başarılı. ne zaman doğduğumu bulsun o zaman. Bulur, bulur. Bulur, Biraz Lidya var bulur. mı? Bulur Lidya. Dostlar çok teşekkür ediyorum. Lidya sağ ol. Arzucuğum çok teşekkür ederim Ay ben tekrar. çok utanç Ya, doluyum ya ya. olur Ben mu öyle nasıl şey? unuttum ya? Olur mu öyle şey? Canım benim. Servin işi sağlam. Çok teşekkür ederim hepinize. Servin sen benim moderatörüm değil miydin? Niye mavi değilsin? Servin sen niye mavi değilsin? Moderatörlükten ne zaman gittin sen Servin? Haberim yok. Ee, Özge çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in İtalya'da birlikte oldukları konusunda bugün pek çok iddia okudum sosyal medyada. Arzu'ya bunu soracağım. Çünkü Arzu başından beri Afra'mı destekleyen Poyraz'la Afra Saraçoğlu'nun ilişkisinin olduğunu sanmıyorum diyen bir arkadaşımız. Servin nasıl uzun zamandır beyaz? Halledeceğim Servin. Peki bu konuyu konuşacağız arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in İtalya'dan çekilen fotoğrafları üzerinde antilerin bir sürü iddiası var. E, Yamilet çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Leziz, Karayel. Peki Arzu Hanım Poyraz'ı tanıyordu diyor Ay Yıldız. Evet, bunları da konuşacağız. Arzu ile birlikte. Ya bu şeye şaşırdım. Gündeme akışı almadım ama şimdi önüme geldi. Yönetmen Ezel Akay'ın evinde her yerde yasaklı madde e, ürettiği, ektiği evin içinde saksılarda orada burada filan. Çok şaşırdım. Sen de Ben de. okumuşsundur o haberleri değil mi? Çok Ben şaşırdım. de. Yani Ezel Akay'la ilgili yıllar öncesinde yasaklı madde kullandığı şeklinde iddialar duyardık, vardı ama çok başarılı bir yönetmen, çok iyi bir yönetmen, entelektüel, çok kitap okuyan, kendisini çok geliştirmiş bir insan. Ben hiç yani böyle bir saplantıya sürükleneceğini filan yediremezdim ona, tahmin edemezdim. Fakat Evet, bugün evet. Ben de çok üzüldüm, çok şaşırdım. evet, İnanılmaz. Ya kardeşi de yanında. evet, evet, evet. Jandarmalar arasında Bursa'da gözaltına alınmış, götürülürken aslında sanatçı olarak değerli bir insan. Ne yazık ki işte böyle insanlar şaşırabiliyorlar. Peki, e, evet, şu Rihanna ile ilgili bu Ankara meselesini okudun mu, duydun mu? Gördüm, gördüm. Ankara, bir şey daha vardı, bir Bir, yeri bir de daha. senin memleketin daha var söyleyeceğim. Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna arkadaşlar Ankara Havalimanı'nı sosyal medyada takibe aldı. E, herkes çok şaşırdı. Rihanna Ankara'ya mı geliyor? Bir konser mi var? Bir şey mi var diye. E, habire de doğurup duruyor. Dördüncü çocuğunu geçen Mart'ta galiba dünyaya getirdi. Evet, Rihanna ve çok güzel bir e, evlilik diyemeyeceğim çünkü resmi nikahları yok. Resmen evli değil, sevgili hayatı yaşıyorlar kocasıyla. O da şaşırtıcı. Pek çok çocuk sahibi olup da her neyse şimdi de Ankara'da Eskişehir'de e, Odunpazarı evet o Odunpazarı ilçesinde modern müze hesabını takibe aldı Reyhan'la. enteresan. Odunpazarı'na gittin mi sen hiç?
Gidiyorum, akrabalar var. Buradan İstanbul'dan taşındılar oraya. Gidiyorum, güzel bir şehir ama çok küçük bir şehir. Yapılacak çok az şey var. Hemen sıkılıyorum. Çok kötü araba kullanıyorlar Eskişehir'de. Bak bu çok acayip bir iddia. Ha, İnanılmaz. Ben arabayı sıfır almıştım, gittim. Yani 15 yaşından beri benim araç kullanıyorum. Eskişehir'de çaktılar. O kadar hızlı geliyorlar ki inanamazsın. Eee çarptılar. Evet, çarptılar sıfır arabama. Cinnet geçirdim. İşte bir yerden çıkıyordum. Önce sağa baktım, sonra sola baktım. Tekrar sağa bakarken adam geçirdi bana. Oo. İnanılmaz. Biraz tabii şey, çok sanat şehri ama ben sıkılıyorum vallahi gittiğimde Eskişehir'e. Evet, Eskişehir birçok şehre göre modern tarafı, modern şehrin çok daha iyi olduğu söylenir. Ben de 2 kere gittim. Çok fazla da gezemedim. Odunpazarı'da modern müze varmış. Evet, evet, çok güzel gezdim ben. He, çok güzel bir müze. Gezdin değil mi? Hı hı. Oranın hesabını takibe almış Reyhan'la. Ankara Havalimanı'ndan sonra Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde modern müzeyi takibe almış. Ben de modern müzeyi araştırdım. Acaba dedim konser mi verecek orada? Fakat konser salonları var ama 200 kişilik, 100 kişilik, 50 kişilik Evet. küçük konserler, oda orkestrası, işte dinleti filan gibi böyle küçük konserler. Öyle büyük bir Reyhan'ların konser vereceği gibi bir yer değil. E, Araştırıyor demek ki Reyhan'la yani Ankara'yı, sonra bu odun pazarını. Bakalım arkası altından ne çıkacak? Tahmin etmeye çalışıyorum. Bir şey bulamıyorum. Acaba Türk akrabaları falan olduğunu mu yıllar sonra filan, yani böyle Barbados'un kökleri Ankara'dan mı, odun pazarından mı, bir soy ağacında öyle bir şey mi keşfetti? Ne diyorsun? Hımm. Rihanna'nın öyle bir Olabilir ya da bağlantısı. beğendiği bir sanat eseri de orada gözüne çarpmış olabilir. He, o müze öyle bir müze öyle mi? O da Evet, evet, atalarından kalan bir sanat eseri de dikkatini çekmiş olabilir. Atıyorum hı, Ankara'ya uçarım, Ankara'dan oraya geçerim diye düşünmüştür. Bir şey var hı, Rihanna'nın dikkatini çeken ama nedir? Bakacağız. evet. Rihanna böyle bir bağlantı kurdu bizimle. Bakalım evet altından ne çıkacak dostlar. Ya bu diskotekte dolandırıldı. Ee, bu haberi okuyabildin mi? Ee, Okudum. Ne kadar enteresan bir şey ya. Bali'de tatil yapan bir kripto para yatırımcısı, iş adamı diskotekte bir kızla yakınlaşıyor. Beni sosyal medyada takip et diye kilidi açık telefonunu kıza uzatıyor. Hani buraya sen de şeyini ekle. Ondan sonra ve kız o arada o telefonu aldıktan sonra kilidi açık telefonu verdiği kadın saniyeler içinde 14 bin dolarını adamın kendi hesabına aktarıyor. Böyle bir şey ne şeytanlık bu ya. İyi yapmış. Adamı ha, Vermeseymiş adam ha, da telefonunu. iyi mi Adam yapmış? milletini hep zaten bu çapkınlıkları yakıyor. Yani vermeseymiş eline. Takip et. Takip et dersen öyle parana kadar takip ederler işte. Ya yapma deme ya. Adamcağız ne yapsın ya? Tatilde yani beğenmiş kadını. Kadın da ona yanaşmış. Kadın demek ki art niyetli. Ben bunu nasıl soyarım diye. Ha? Adamın da herhalde Rolex'i falan var kolunda. Ne bileyim ya da daha pahalı bir saat. Yüzüğü falan var herhalde. Ağzında pro var belki. Gördü adamı kalantor, zengin olduğunu hissetti değil mi? Yanaştı demek ki. Bali'de, Uzak Doğu'da böyle numaralar çok olur ya. Benzer şeyler, dolandırıcılıklar çok olur ya. O zaman yani dikkatli olacaksın. Flörtleşme falan gibi bir şeylere kalkışmayacaksın. Kadın için de geçerli bu. Erkek Tabii için de ki. geçerli bu. Ya Tabii Arzu ki. biz kime güveneceğiz Arzu? Kimseye. Bizim güven duygumuz bitti artık ya. Hiçbir şeye, A'dan Z'ye hiçbir şeye güvenemiyoruz. İlişkiler, o, bu, toplumda olanlar, komşumuz, akrabalarımız falan biz bittik ya valla.
Yani çok asap bozucu. Önceden ne kadar mutluyduk 15-20 sene önce. Güven duygusu ve ahlak çok önemli olgular. Herkese güveniyorduk yani kapımızı bile kitlemeden çıkıyorduk. Şu anda enteresan bir hale geldik. Bali deyince haberlerde gördüm. Bali'ye gitmiş Konyalı galiba Adanalı bir hanımefendi. Bir tane tiny house'u varmış almış 1.650.000 liraya bugün bütün haberlerdeydi. O oradayken kadın tiny house'unu çalmışlar. Kamyona yükleyip götürmüşler mi yoksa? Götürmüşler yani. Kadın diyor ki bütün hayalimdi diyor. Yani ev çalınıyor artık yani ne diyeyim ki ben ya koca tiny house gitmiş. Hay Allah, olacak şey değil ya. Olacak şey değil ya. Servin işi sağlamı burada görmüşken hemen Servin sen yönetici moderatörsün hala Servin. Ve ben de mavi gözüktüm. Bak seni kaldırdım şeyini tekrar moderatör yapayım diye. Burada YouTube'da bir görünürde bir aksilik var. Yoksa yönetici moderatörsün Servin hala. Ve şeyde üzerine basınca etiketinin lacivert oluyor ismin. Servin yöneticisi, moderatörsün. Peki, Tiny House çalındığını ben haberleri izlemedim bugün. Müthiş bir şey bu ya. İnsanlara bak ya. Koydum Ya ben story'e izle. Kadının izleyeyim. konuşmalarını koydum çok komik. Tövbe yarabbim. Hay Yani Allah ya. ağlanacak halimize gülüyoruz artık. Koca tiny house gitmiş yani 1.650.000 lira. Büyük para. Kadının bütün yatırımı gitmiş o Bali'deyken. Yazık ya. Yani götürebilseler insanların evini de Ata Demirer'in Turkcell telefon reklamı var ya apartmanı götürüyor hani iyi çekmiyor diye çeken yere Gerçekten öyle. apartmanın kamyona çekiciyle apartmanı götürüyor. Bu da onun gibi. Tiny House'u çalmış, Götürmüşler. Şaka. götürmüşler. Şaka gibi yani. Evet. Sevgili Duşan, Sırbistan'dan arkadaşımız yıllardır takip eder beni sağ olsun. Bilal Bey diyor İngilizce paylaşımlarda gördüm. Doğum gününüzmüş diyor. Kutlarım diyor. Çok teşekkür ederim Duşan. Çok incesin. Sağ ol güzel kardeşim. Peki sizin başınıza gelen ya da çevrenizdeki bir insanın başına gelen, yakınlarınızın başına gelen enteresan, ilginç dolandırıcılık olayı varsa sıra dışı yazın lütfen burada konuşalım arkadaşlar. E, Örnek olsun, ibret olsun, insanlar o tuzağa düşmesin diye. Ya peki tekrar ben bu konudan çıkamıyorum. Tiny House çalınmasın diye ne yapmak lazım? Yani demir mi atacak insanlar toprağa? Ne yapmak lazım? Onu da Bunu söker ki. söke, betonla bunu toprağa bağlayamıyorsun. Temel atamıyorsun. Tiny House adı üstünde. Yani Evet. minicik bir şey satın alıyorsun, kuruyorsun. Ahşap. Değil mi? Yani mesela şeyin de vardı. E, Bu bir hastalık olduk ya bulaşıcı hepimiz Kleptomani. bütün dünya bir yok bütün dünya bir hastalandık maske taktık neydi Covid. pandemi zamanında Kıvanç Tatlıtuğ'la karısı da e, Belgrad ormanlarında böyle bir tiny house hayatı yaşadılar bir dönem onların da vardı mesela birkaç ünlü daha buna merak sarmıştı içi en fazla 20-25 metrekare değil mi İşte Evet. minnacık bir ev. 100 Peki, metrekare olanlar da var. var mı? Var var. Artık çok değişti. Çelik konstrüksiyonlu olanlar, işte 100 metrekare dubleks olanlar falan inanılmaz tiny house'lar var. Bunlarınki Çok öyleydi herhalde giden. 1.650.000 lira olduğuna göre öyleydi. Şaka ya gibi yani, şaka gibi. Artık ev çalınıyor yahu. bak Türkiye'de doğa ve sade yaşam trendine yönelen birçok ünlü isim Tiny House tercih ediyor. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Bülent Şakrak Tiny House Köyü'nde
İzmir Karaburun'daki yatırımlarıyla Çekmeköy Taşderen'de hem İzmir Karaburun'da da varmış. Demek ki bu tiny house'lar mahalle mi kuruyorlar? Hep bir arada mı oluyorlar? Evet, tiny house'lar arsa üstüne kuruluyor ya, alıyor Evet, birisi orayı arsayı, millet de götürüyor dikiyor oraya, tiny house'un kirasını ödüyor koymak için. anladım. Evet, arkadaşlar, beğen yaparsanız mutlu edersiniz bizi dostlar ve abone olarak izlerseniz daha çok seviniriz. Eee, Abone olarak izlemenizi rica ediyoruz dostlar. Peki, Zeynep Atılgan'la Ali Öner'in eee, sezon finalinde sevgili olduklarını taşacak bu deniz oyuncularının duymuştuk. Orada o partide sezon finali davetinde partisinde yakınlaşmalarından anlamıştık ve haberler peş peşe çıkmıştı. Sette tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. Hatta Ali Öner e, tanıştıkları zaman bir başka kadınla birlikteydi. Zeynep Atılgan için ondan ayrıldığı iddia edilmişti. Şimdi İstanbul'da birlikte kol kola girmişler arkadaşlar. Alışverişe çıkmışlar. Sana şunu sormak istiyorum canım. Pardon, pardon. Şu böyle koluna girmiş fotoğraf. Bunlar 8 7 aylık falan sevgililer. Toplum işte bir aydır falan biliyor sevgili olduklarını ama aslında set başladığı zaman yakınlaşmışlar. Taşacak bu deniz seti. Bu fotoğrafta kol kola bu fotoğraf e, çok yol kat ettiklerini mi gösteriyor sence? Koluna da girmiş ya gayri ihtiyari yani sahiplenme karı koca görüntüsü gibi bir görüntü. Ne Olabilir. diyorsun? Yani, daha ilerleyen ilişkilerde görüyoruz onu. Doğru söylüyorsun beden dili açısından. Beden Genelde dili. yeni sevgililer hep el ele falan oluyorlar. Koluna girmek biraz daha aidiyet duygusunu tetikleyen bir şey herhalde biraz zaman geçtikten sonra. Gayri ihtiyari öyle bir resim vermiş olabilirler gazetecileri görünce, ya da bilinçli olarak vermiş olabilirler ama tatlı duruyorlar ya. Tatlı duruyorlar. Yok şunu söylemek istiyorum. Yani e, bence normal hayatları bu. Yani çok yol kat etmişler ilişkide. E, Böyle koluna girmiş yürürken karşılarına bu alışveriş merkezlerinin İstanbul'daki en lükslerinden biri bu oldukları yer. İstinye'deki. E, Gazeteciyi de görünce ya oranın fotoğrafçısıdır belki de. Hı Görünce de hı. istiflerini bozmamışlar. Aynı o şekilde poz vermişler, yürüyüp devam etmişler. Yani almışlar. İlişki öyle Haziran'daki veda partisinde başlamış gibi bir şey değil diye düşünüyorum. Sonra geldiler Bodrum'da da bir 20-25 gün tatil yaptılar burada da. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar. Biraz Daha acılar var geride ama olmuş bitmiş artık. Olmuşla ölene çare yok. Herkes önüne bakacak yani. Ki evet ya kişilerin hayat iddiası bilemiyoruz yani. Öyle de olmuş olabilir, olmamış olabilir de. Bundan sonrasına bakacaklar. evet kıskananlar da oluyor. Kıskanç insanlar da Hı hı. dedikodular çıkarıyorlar. Yani bizim Ahbap nereden çıktı ya? Bizim Afra ile Mert'i kıskananlar ne dedikodular çıkarıyorlar, ne palavralar sıkıyorlar mesela. O konuyu biraz sonra soracağım sana da. Senin görüşünü çok merak ediyorum. E, Başka bir şey. Daha 17 dizisi pazar günü yayınlanacak. Pazar günü fanlar büyük bir merakla bekliyor. Dizinin çok seveni var biliyorsun. Şimdi o dizide Ata Yaşat var. Teoman isimli karakteri canlandıran. Uzun boylu, uzun saçlı, saçları böyle dökülen. Sen çok seyretmediğin için öyle tarif ediyorum sana. Ee, Bir şey sormayacağım da Yo çocuğun bir biliyorum bakıyorum artık. bakıyor musun?
Evet, evet, Ha, güzel. arkadaşımdaydım ya, o çok büyük fanı. Onunla birlikte başladım izlemeye. Biliyorum yani genel hatlarıyla. İlk bölümlerini de izlemiştim. Gayet de güzel gidiyor. Dün gece sadece kendi dizimi izleyemedim yine gelen telefonlardan. Ne oldu bilmiyorum benim dizide. Ben de izleyemedim. Ben de izleyemedim. Dün gece hiç televizyona bakamadım. Şimdi bu diyor ki bugün sosyal medyada dolaşan çocuğun söyledikleri, Ata Yaşat'ın söyledikleri kendimi full oyunculuğa inandırıyordum ben. Yani her detayıyla kamera önü, set, sahneler her şeyi kafamda kurmuştum. Bütün hücrelerimle inanıyordum. Arkadaşlarımla konuşuyor, onları da inandırıyordum. Yani bir anda hayatım çok fazla değişti ama bir dakika, ben zaten içimde bunu yaşıyordum ve arkadaşlarım da bunun olacağını biliyorduk. Yani çocuk bir yere geldi. Şimdi biraz sonra bir röportajından da bahsedeceğim. Çocuk bir yere geldi. Daha 17 dizisi dizide oynayan bütün bu genç oyuncuların ki bunların hepsi başrol, yan rol dediğin bile e, başrol kadar öne çıkabiliyor. Hepsi Türk halkının tanıdığı insanlar oluverdi. Yıldızcıklar. Valla bir dizi sonra yıldız da olabilirler. Evet. Olabilirler yani. Bence Bu kadar oldular sevilen bile. oldular diyorsun. Fakat bu çocuğun hisleri çok enteresan. Ben bunu görüyordum diyor. Biliyordum, hissediyordum olacağını diyor. Bu farklı bir şey değil mi? Yani ha? Evet. İstersen inanırsın da her şeyin üst üste gelmesi, olumlu bir şekilde senin için hayatın bazı şeyleri önüne getirmesi. Yani Ben de çok hissederim, inanılmaz. Balık burcuyum, hislerim, ay burcum da yengeç. Mesela birini görürüm, ya çok severim ya çok sevmem. Herkes der ki ya bak çok iyiydi, niye konuşmadın falan filan. Üf bilmiyorum diyorum, hiç iyi elektrik almıyorum. Sonra onlar görüşüyorlar, ediyorlar falan, acayip arkadaş oluyorlar. Muhakkak o benim beğenmediğim, sevmediğim, hoşlaşmadığım insandan bir darbe yiyorlar. Ben de çok hissederim olacakları, rüyamda görürüm, hissederim. Biraz hislerle bağlantılı herhâlde. Ata Yaşat bu çocuk 2002 doğumlu, 24 yaşında. Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini görüyor, daha devam ediyor. Çocuk yaşlarda birkaç reklam projesinde yer almış. Eee, Sadakatsiz dizisinde öyle küçük bir rolde oynamış ve ilk çıkışı Daha 17 dizisi. Şöyle bir onunla yapılmış bir röportaj var. Ona bakıyorum. Diyor ki her gece duşa girmeden önce bugünlerin planını kuruyor ve hepsinin olacağını içten içe biliyordum. Kendime çok inandığım için insanların da bana inanacağını düşünüyorum. Teoman karakterini canlandırıyor. Narsist, kendini Bodrum'un sahibi zanneden ama özünde kötülüğe terk edilmiş bir çocuk. Karakterin narsist ve sınır tanımayan yapısını oynamanın son derece eğlenceli olduğunu vurguluyor. Ya bana sorarsan Arzu o kadar zor ki bunun oynadığı rol. Kötülük yapan, devamlı kötülük kurgulayan ve özellikle bir çocuğa Aras karakterini hep kötülük onun için boş mezar bile kazdı arkadaşlarıyla onu oraya atmak için. Evet, Böyle evet. bir böyle bir karakteri başarıyla seyircilerden gelen Teoman'ın Teoman'a tam üzülecek gibi oluyoruz, sinirleniyoruz, sonra gülüyoruz tarzındaki yorumların kendisini motive ettiğini belirtiyor. En çok güldüğü yorumun ise Teo, seni savunmaya çalışıyoruz ama senin de cehenneme gidemeyeceksin diye ödün kopuyor. Yani kötülük yapmaktan vazgeçmiyorsun, devamlı kötülük yapıyorsun. Ee, Şu şimdi okuyacağım o kadar ilginç ki. Ee,
Dizi yayınlandıktan sonra Bodrum'da gittiği bir dönercide insanların kendisinden bahsettiğini fark ettiğini ve o an tanındığını anladığını belirtiyor. Dönerciye girdiğinde duyduğu kendisiyle ilgili konuşmalar. İnsanların dün akşam dizide daha 17'de bir çocuk vardı filan diye anlattığını duymuş. Müthiş bir his değil mi Arzu? Evet. Şöhretten ve sokakta karşılaştığı sevgiden memnun olduğunu söylüyor. İnsanların ilgisi ve sevgisini sevmemek ayıp olur zaten diyor. Allah yolunu açık etsin. Amin. Kötü karakter ama kendisini çok sevdirdi. Kötü Kendisini çok ama sevdirdi. aileden dolayı kötü. Aile, baba o kadar baskıcı ki o kadar çocuğu kapatıyor, işte dövüyor, ediyor falan, böyle hafif şiddet eğilimli bir baba. O yüzden o çocuğun da öyle olması çok mümkün yani. Evet, evet. Ve o Aras kardeşi, abisi Aras. Aras ama şu mantıksız bize Teoman'la Aras'ın kardeş olduğunu hissettiriyorlar. Ama daha 17 Aras 17 yaşında, dizide 17 yaşında, gerçek hayatta 19 yaşında canlandıran oyuncu. Teoman da Aras'tan küçük olması lazım kardeşi ise. Gerçek hayatta Teoman'ı oynayan Ata Yaşat 24 yaşında. Dizide 17 yaşından küçük gibi durmuyor ki Teoman. Her neyse ya, kafam karıştı. Her şeyi anlayacağız. Sizler anlayabildiyseniz yazın lütfen. Zamanla her şey ortaya çıkacak. Pardon, ben sarışın hanımefendiyi diyor. Buraları yıkılıyor Ayça sandım diyor. Buralar yıkılıyor Ayça. Seda Sayan'ın yeğeni biliyorsun değil mi? Evet, evet. Teyzesinin kızı. Çok severim, Ayça'ya selamlar. Ayça çok tatlı bir kız. Öyle bir sesim yok ama üzgünüm. Sarışın bayan Arzu Altıntaş, ünlü televizyoncu kendisi. Yıllarca televizyonlarda yapımcılık yaptı, editörlük yaptı, program yaptı. Televizyonlarda çıkan ünlüleri yönetti. Peki, Yavaş Zaman. Ben de çok severim diye cevap verdi. Ya Teoman'la Serdar Ortaç bir araya geldiler ve Serdar Ortaç diyor ki Teoman ile yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söylüyor. O da benim gibi hayattan bezmiş biri diyor. Bu ifşa demek değil mi? Teoman'la ilgili niye o da benim gibi hayattan bezmiş? Sen hayattan bıktın Serdar, bunu bezdin. Bunu anlıyoruz da yani başkasını böyle ifşalamak doğru mu? Ne diyorsun? Ya ikisi de çok acayipler yani. Dünyadan elini ayağını çekmiş, ahirete çalışıyor diyeceğim. Ona da çalışmıyorlar. Bir bıkkınlık, bir yılgınlık. Teoman konser veriyor. Yerlere yatıyor koltuklarda. Hani bir bıkmış ama para da lazım. Biraz gelen parayı da toplayayım. Serdar zaten her gece TikTok'ta. Ondan sonra aradaki bu depresyon açıklamalarıyla falan filan. Komik yani. Bir de Serdar Ortaç'ın çok eski halini bilirim ben. Yani böyle bir dolaşırdı, hem kameraların gördüğü hem kameraların görmediği hali de. Yanında 20 tane kadın olurdu. Hepsi birbirinden güzel, bakamazdın falan filan. Teoman da öyleydi. Kameraların gördüğü ve görmediği halinde de Teoman da çok popülerdi. Benim aklıma şu geliyor. İkisi de kadınların ahını mı aldı da acaba bu haldeler? Valla bak, Çok güzel. kadınların ahı çarpar yani insanı. Bu kadar mutsuzluk, depresyon, hayattan vazgeçme. Çok komikler yani. Bence çok iyi bir ikili olmuşlar. Birlikte konser versinler. Teoman koltuktan kalkmaz. Serdar da yanına oturur. Şahane olur yani. Acayip bir depresyon modları var. Fatma Turan diyor ki bu doğru tespit diyor senin söylediğin için. Öyle yani. Gerçekten. Çok enteresanlar. Evet. Hep bir depresyon, hep bir depresyon. Bence %100 kadınların ahını aldılar. Bak, iki yakaları bir araya gelmiyor. Bir de ben şunu seziniyorum. Ee,
birbirlerinden güç alıyorlar şarkı konusunda. İkisi de bu işin piri, beste yapmak, şarkı yapma konusunda, ama o kadar bezmişler ki, söylediğim gibi öyle tembelleşmişler ki, yani bir arada olursak ancak güzel bir şarkı yapabiliriz modunda gibi hissettiriyorlar bana. E, Daha 17 dün dinlerken fragmana bakarken, ya dedim bu Daha 17 hiç yabancı değil, bu bir şarkıydı. Birdenbire hemen girdim, Teoman'ın şarkısı. Müthiş güzel bir şarkı. Tabii ismini oradan esinlenmişler ama çok da güzel yedirmişler senaryoya. Bu şarkıyı çalalım dizide deseler, Teoman dünyaları isteyecek tabii, değil mi? Tabii, Para olarak. tabii. Dünyaları isteyecek. O yüzden o şarkıyı duyamıyoruz dizinin altında. Halbuki duymayı çok isteriz. Teoman'ın, bizi yurt dışından izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Teoman'ın çok güzel besteleri, şarkıları var. Daha 17 şarkısı da onlardan biri. Bayılırsınız siz de dinleseniz. Türkçe bilmeniz şart değil, melodi olarak sizi sarar. Serdar Ortaç zaten efsane bir besteci pop müzikte. Güzel bir şarkı gelir inşallah bu birliktelikten. İnşallah, ama ben ikisine de Jack Nicholson'ın bir dizisi var, Aşkta Her Şey Mümkündür diye. Çok benim bayıldığım bir dizi. Her zaman mutsuz olduğumda ve mutlu olduğumda izlerim. Jack Nicholson ve bir prodüktör, acayip zengin. Hep böyle işte, o zaman herhalde 70 yaşında bir adamı oynuyor. 25'lik kızlarla çıkıyor, 20'lik falan. Acayip böyle etrafı kadın kız dolu falan filan. Ta ki birisiyle çıkana kadar. Bir kızla çıkıyor. İsmi ne? İsmi ne dizinin? Aşkta Her Şey Ne, Mümkündür. Netflix'te görebiliriz. Netflix'te yok. Artık hangi platformda bilmiyorum da. Bulurum. Bulurum. Sonra o kızla çıkarken böyle hafif fingir derken kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirince o kızın annesinin evinde kalmak zorunda kalıyor. Kızın annesinin evinde kalınca da kadını hep kınıyor. Kadın da onun yaşında. Ben diyor yaşlı kadına bakmam, onu yapmam, bunu yapmam. Ay falan yapıyor, böyle yaşlı bir beden falan diyor. Sonra kadın da Diana Keaton. Diana Keaton'a aşık oluyor. Hayatında ilk kez kendine denk bir kadına aşık oluyor. Aa, Sonra fakat terk ediyor onu, korkuyor aşktan. Sonra başlıyor, geçmişinde o çıtır kızlarla çıkıyor ediyor, hepsini üzüyor ya. Kapı kapı dolaşıyor, liste yapıyor, hepsinin kapısını çalıyor. İşte kızın biri evlenmiş, öteki evlenmiş, öteki kendi hayatında. Hepsinden özür diliyor, hayatı düzeliyor, dönüyor Diana Keaton'a aşkına itiraf ediyor. İşte öyle mi? Teoman'la Serdar Ortaç da belki böyle yapmalılar. Yani çok efsane bir film yani. Çok güzel. Film mi, dizi mi? Film. Film, Film. tamam. Çok mühim bir Peki, film. Yani kasıp kavurmuştu ortalığı. Benim çok favorimdir. Her zaman sürekli izlerim. Yani inanılmaz güzeldir. tamam. Bakacağım hemen. Diyor Serdar Ortaç devamında, aşk ve evlilik sorularına şöyle cevap veriyor. Bendeki bezmişlik kıza da bulaşır, onu da mahvederim. Beni tamir etmek çok zor diyor. Ay, var böyle insanlar, biliyor musun? Kadının da bezmişi, negatifi, adamın da böyle, sen neşeyle gidersin, o ilişkiye girersin, sömürür seni. Aşağıya çeker, hep negatif, negatif, negatif. Ay yok yani, çok korkunç, hiç tahammül edilesi değil. Hani negatif bir arkadaşına kafede orada burada yarım saat şey yapıyorsun, tahammül ediyorsun. Ama hayatındaki insan öyle olunca bazıları öyle vampir gibi seni aşağıya çekiyorlar. Bir de Serdar Ortaç çok bencildir, çok aşırı. Serdar'la ilişki çok zor, çok. Çok zor. Sezon, peki. Şimdi yeni sezon, dizi sezonu yaklaşırken diziler kadrolarını yeni karakterlerle, yeni oyuncularla takviye ediyorlar. Arzu. Şimdi bizi izleyen çok sayıda tabii dizi takip eden arkadaşlar var. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Onlara kısa bir bilgi olarak bunu aktaralım. Taşacak Bu Deniz dizisine Emriye hala karakteri geliyor. Emriye hala Adil'in halası olacak. Adil karakterinin halası olacak. Esme'ye, yani Deniz Baysal'ın canlandırdığı Esme'ye kök söktüreceği
söyleniyor ve dizide dengeleri değiştirecek. E, Kimin hayat vereceği ise henüz belli değil. Yani açıklanmadı. Ayrıca diziye Timur Volkov'un Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Timur karakterinin oğlu da gelecek. Yeni bir karakter daha eklenecek. Yeraltı dizisine İsmail Hacıoğlu'nun geleceğini söylemiştik. Bozo'nun düşmanı bir karakteri oynayacak. İsmail Hacıoğlu, Uras Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı mafya lideri Bozo'nun düşmanı. Ayrıca Azra Aksu Bozo'nun eski sevgilisi olarak katılacak. Azra Aksu. Kızılcık Şerbeti'ne Murat Aygen lider karakteriyle katılacak. Halef dizisine 3 yeni karakter katılacak ama kimler olduğu bir tek bunlardan Emre Bulut'un canlandırdığı Yıldırım'ın amcası ekleneceği açıklandı ama diğer 2 karakterin kimler olacağı söylenmedi. Uzakşehir dizisine Sinem Ünsal'ın Alya karakterinin eski sevgilisi Enver katılacak. Yani bunları yapmaya mecburlar değil mi Arzu? Bu dizileri yeni karakterlerle, yeni oyuncularla takviye etmeye. Tabii mecburlar. İzleyici de sıkılıyor. Bir yerde senaryo da kilitleniyor. Yeni yüz, yeni hikaye. Mecburlar. Ben daha bu yazın izleyecektim. Hiç vaktim yok. Hiç izleyemiyorum yani. Bir bakacağım ama inşallah. Şöyle bir bakmak gerekir tabii ama yani birebir bütün dizileri, bütün bölümleri izlemek de şart değil. Nerede kaldıysa önüne, arkasına. Hani fikir edinmek Evet, için evet. diyorsun değil mi? Zaten o kadar uzun ki bir iki bölüm baktığında anlıyorsun. Bir bölümde 20 bölüm aynı devam ediyor. Öyle Evet ama. ama işte izletiyorlar. İşte ben yıllarda ilk kez daha 17'de öyle 3 saat izledim geçen gün. Bir önceki bölümden özet verdi. Sonra yeni bölümü de kalkamadan saat 20'den 23.30'a kadar 3,5 saat izledim. Takıldım kaldım bu genç çocuklara. İnşallah benim dizimi de verirler bu akşam ya. Onu çok veriyorlar tekrarını. İnşallah verirler. Hangisi olduğunu bir söylesene bir daha. Doğanın Kanunu. Doğanın Kanunu dizisini izleyin diyorsun değil mi? Beni tuttu Tavsiye yani. ediyorum. Ben severim öyle romantik komedi. Sevdim ben. Tatlı. Alperen'i de çok severim. O yüzden benim için okeydir dizi. Evet, Doğanın Kanunu'nun şeyini, yankılarını sosyal medyada çok görüyorum, okuyorum. Reytingi de güzel. Güzel, evet. Peki, son derece iyi. Ya Türkan Şoray e, bir sergiye katıldı. Kendisi resim yapıyordu yıllardır. Yaptığı resimleri ünlü bir çağdaş ressam Yalçın Gökçebağ'ın eserleriyle ortak sergi açtı Türkan Şoray. E, Bekler miydin Türkan Şoray'dan ressamlık Evet, beklerdim yapması? çünkü Nazan Hanım'ın evine gitmiştim ben. Karşı karşıya oturuyorlar Türkan Hanım'la birlikte. Evindeki çoğu Nazan, tablosunu Türkan anlamadım. Nazan Şoray mı? Nazan Evet, Şoray mı? Nazan Nazan Şoray. kız Ee, kardeşi. evet, karşı karşıya oturuyordu bebek sırtlarında. Orada birçok resim Türkan Hanım'ın yaptığını söylemişti duvarlarda asılı olan. Nazan Hanım da yapıyordu. Ben çok şaşırmıştım. Bazıları çok iyi resimlerdi. O yüzden biliyordum yaklaşık 15-20 yıldır. Şu anda bunu herhalde tekrar gündeme getirdi, böyle bir sergiye katıldı. Çok başarılı. Zaten sanatın içinde olan insanlar sanatın her dalıyla zaten ilgileniyorlar. Ama Türkan Hanım çok başarılı resim konusunda. Ben de senin gibi uzun yıllar önce bunu öğrenmiştim. Türkan Şoray'ın evine gitmiştik Şebnem'le röportaj için. Eşim de, eşim gazeteciydi. Şebnem röportajlar yapıyordu. Oğlumuz dünyaya geldikten sonra bıraktı. E, Benim de yaklaşık 20 sene oldu. O dediğin ev Boğaz sırtlarındaki evdi.
Evi gezerken alt kata indik. Bahçe katına indik ve orada bir baktım duvarda birbirinden güzel kocaman tablolar. Bunlar kimin dedim. Bunlar benim. Nasıl yani siz mi yaptınız dedim. O kadar güzel tablolar ki. Lütfen dedi aramızda kalsın söylemeyin, çekmeyin. Resim çekmeme falan izin vermedi Türkan Hanım. Bunu dedi sonra açıklayacağım dedi falan. Ama kaç sene oldu? 20 sene oldu yaklaşık. Evet. 2000, 2006-2007 filandı yani. Değil mi? 20 sene oldu. Ne kadar naif bir Yani ruh yani, değil mi? Saklı tutun diyor, göstermiyor. 20 senede bu noktaya gelebilmiş. Ne kadar zarif. ve hala diyor ki işte bu beyefendi diyor Yalçın Gökçeba çağdaş ressam, önemli bir ressam. Onun atölyesine devam edeceğim. Yalçın Bey bana ders vereceksiniz değil mi diyor. Eğitim vereceksiniz değil mi diyor. Yalçın Bey hazırsın dediği zaman diyor sergi açacağım, kişisel sergi. Oraya bekleyeceğim hepinizi diyor tekrar diyor. Türkan Şoray'ın birbirinden güzel kızı Yağmur'u yapmış. Ne kadar güzel bir tablo. Evet, Bir inanılmaz. harika Ben filmlerindeki de bir kadını yap. ben de resim yapıyorum. Benim eski yazlıkta. O zaman yeğenim Batın Öyle 5 mi? yaşındaydı. Hani Türkan Şoray kimseye gösterememiş ya, hep saklamış. Ben de her gelene gösteriyordum. Görüyorlardı. Evin içi gör beni. Picasso'yum sanki. Aldığım boyalar, onlar bunlar. Her gelen böyle diyor. O zaman Batın 5 yaş. Ay canım, Batın mı yaptı bunu? Yaptığım resimleri. Hadi ya. Annem utanıyor, diyor Hadi ki ya. niye bunları koyuyorsun her yerde bilmem. Ay niye utanayım canım diyorum. Yapabildiğim bu kadar işte diyorum. Her gelene de gösteriyordum. Pek başarılı değilim resimde ama şimdi benim yaptığım resimler bu sene ve yaklaşık 5 yıldır çok moda oldu. Saçma sapan işte üstüne bir çizik atmak, boyaları birbirine karıştırmak falan. Anneme diyorum ki değerimi anlayamadınız o zaman diyorum. Beni anlayıp keşfetseydiniz şu an ünlü bir ressamdım yani. Canım benim. Devam et ama. Yapmaya devam et ya. Edeceğim Yapmaya devam inşallah. et. Ee, Türkan Şoray sergisi 30 Ağustos'a kadar açık arkadaşlar. Nerede? İstanbul Kadıköy'deki Müze Gazhane. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Müze Gazhane salonlarında 30 Ağustos gününe kadar pazartesi günleri hariç her gün saat 10 ile 18 arasında ücretsiz olarak gezebilirsiniz arkadaşlar. Türkan Şoray'ın resimlerinin ve sinema filmlerinden de bazı kıyafetlerin, aksesuarların da sergilendiği bir etkinlik burası. Gideyim Türkan ben, çok Sultan'ı tebrik yakınmış ediyorum. bana. Yakın mı? Çok yakın, Git. bayağı yakın yani. Pazartesi hariç saat 10 ile 18 arası. Hımm. Pazartesi, Türkan pazartesi Sultan. gidemeyince salı giderim. Evet. Peki, peki. Flavia, özel abonem Flavia'nın burada olduğunu Lidya'nın, Fransa'dan Lidya'nın yazdığıyla gördüm. Flavia Rocha'ya bir selam yolluyorum buradan özel abonem. Derya Şahin Eğitim burada mı özel abonem Derya Şahin Hanım? Ona da selam olsun. Monica Canım Derya Vasconcelos, hocamız buradadır inşallah. evet. E, Bu Derya arada Hanım Servinişli Sağlam'la Caner kavga ediyor. Sana dedikodu vereyim. Gözüm ona takılıyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Orada altta kavga çıktı. yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Sonra hesaplaşırsınız aranızda bir problem varsa. Yayın sırasında yapmayın. Ya da özelden yazın birbirinize. Buraya yansıtmayın lütfen. E, peki Monica Vasconcelos Brezilya'dan canlı yayınlara gelmiyor Monica Hanım ama bunu daha sonra okur dinler. Altyazıları, çevirileri yazdığımızda görür. Kendisine selam vermiş olalım. Lidya buradaydı. Lidya burada Fransa'dan özel abonem. Nelida Manzano Arjantin'den. Nelida'yı da birkaç gün önce görmüştüm. Epeydir göremiyorum. Ona da selam. Süreyya Hanım yayın başlarken buradaydı. Süreyya Hanım Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in mutluluğu için dua eden değerli bir takipçimiz. Ona da selam olsun. Özel abonemiz.
Delfina Dimasio, Şili'den arkadaşımız. Delfina Dimasio'ya da özel abonem. Selamlarımı yolluyorum buradan. Peki dostlar, şimdi Afra Saraçoğlu'nun ortaokulda okul yıllığında Afra Saraçoğlu ile ilgili şöyle yazmış arkadaşları. Sınıf arkadaşları Afra'yı şöyle anlatıyor. Komik ve esprili. Komik ve esprili. Bu arada üst kata çıktım. Buradan manzarayı bir göstermek istiyorum. Arzu sen biliyorsun. Evet, evet. Çok güzel. Sen biliyorsun. Çok güzel. İnsanın içi açılıyor. Bugün buradan yayın yapayım dedim. Hep bahçeden yapıyordum. Daha Bahçıvan. iyi oldu biliyor musun? Bahçeden çok ses geliyordu. Doğru. Doğru. Doğru söylüyorsun. Peki. Ne söylüyordum? Evet. Afra'nın Okul okul yıllığı. yıllığındaki arkadaşlarının yazdıkları. Komik ve espriyle yaptığı taklitlerle arkadaşlarına neşe katardı. Güzel resimler çizer, şakalaşırken bile arkadaşlarını incitmezdi. Taklit yapma yeteneği oyuncu olacağına bir işaret diyebilir miyiz? Çocukken taklit yapma Tabii çok yeteneği. küçük yaşlarda kimin ne olacağı çok belli oluyor aslında. Yani doğduğun gibi senin o bir karakterin oluyor. Yani o gülmen, neşeli olman, o bu. İleriki yıllarında da öyle devam ediyorsun. Arada çok değişik hadiseler yaşayıp neşeliyken mutsuz olanlar ya da mutluyken mutsuz olanlar var. Ama genelde hep karakterin oluyor. Doğduğun ev, doğduğun yer, o hayat. O yüzden o da öyle bir kızmış ama neden değil mi? Çok asık suratlı basını görünce. Pek öyle bir neşesi yok. Donuk. Öyle görünmek isteyebilir ama bazen çok neşeli oluyor. Hele bir ödül töreninde kendisiyle röportaj yapan gazetecilere öyle güzel mimikler, öyle güzel jestler yapmıştı ki. Hı Yani hı. sosyal medya yıkılmıştı onun jestlerini, mimiklerini paylaşmaktan. Hatta çok güzel bir mimiği vardı görüntülerde. Onu dondurup profil fotoğrafı yaptı bir süre. Çok böyle matrak bir mimiği vardı. Sen de hatırlarsın. Evet, evet. Arkadaşlar da hatırlarlar. Çok espritüel bir, şakalaşmayı seven bir insan normalde. Ama donuk tarafında göstermek isteyebilir bazen. İnsanın her zaman, her anı aynı olmuyor ya. Çok konuşkan, dobra ve biraz çılgın. Başkalarıyla paylaşmaktan keyif alır. Arkadaşları okul yıllığında Afra Saraçoğlu'nu anlatıyorlar. O kadar minicik olduğu için arkadaşları ona mikroskobik yaratık lakabını takmışlar. Hı. Bu lakap onu çok kızdırmış. Yeşil gözlü güzel kız. Şöhret ve kameralardan önce kahkahasıyla sınıf arkadaşlarının günlerini aydınlatıyordu diye de altına bunu paylaşan arkadaş fikrini söylemiş. Evet, Afra Saraçoğlu sınıf arkadaşlarının anlatımıyla çocukken böyleymiş, böyle çevresinde intiba uyandırmış. Şimdi bu Mert Ramazan Demir Sicilya'da tatilde ya, fiziği için ne diyorsun? Ne kadar zayıflamıştı bu Delikanlı dizisine başladığı zaman. Şimdi biraz böyle kilo almış sanki. Nasıl buldun yani, eski haline dönsün mü, zayıflasın mı, yoksa bu iyi mi sence? Kim nasıl istiyorsa öyle yapsın. Bir yayına katılmadan önce 5 Dakika Magazin'de yine bir oyuncu kızımızla ilgili bir haber girdim. Mesela çok zorbalamışlar onu işte neden zayıf değilsin, neden işte kilo aldın vesaire. Tatilde hepimiz tatile gittiğimizde 3-5 kiloyla dönüyoruz. Agobun kazı gibi yiyoruz. Gözümüz her şeyde kalıyor. Dondurmayı yiyoruz. Üstüne karpuz, üstüne oranın tatlısı, oranın bilmem nesi. Bence şimdi onların, biraz böyle nekaat dönemleri. Bu dönemde biraz almış olabilir ama çok kolay alıyor ve veriyor. Döndüğünde verecektir diye düşünüyorum. Bence her haliyle güzel. Ben hiç kimseyi kilo ve dış görünüşü konusunda hiçbir şekilde zorbalamam. Zorbalamayı da sevmem.
Herkesin bir derdi tasası olabilir. O an yemek istiyor olabilir. Yesin, kim nasıl istiyorsa, herkesin bir hayatı var. Nasıl istiyorsa yesin. Ondan sonra da verir. Hani kendine dertse versin. Tabii ki dert olacak. Çekimler, diziler vesaireler. Yazın da yani bunlar 20 saat, 25 saat karavanlarda yaşayan çocuklar. Yazın da istediklerini yesinler diye düşünüyorum. Adam yine yakışıklı, yine yakışıklı. 10 kilo daha da alsa yakışıklı. Çağatay Ulusoy da öyle. Çağatay'ı yine zorbalamışlar. Girmeden önce gördüm, haberi daha giremedim. Yine o çocuk hani bir şeker hastalığı, bir hastalık yaşıyor. Kilo alıyor, veriyor. Yine başlamışlar zorbalamaya. O yüzden ben bunlara çok karşıyım. Alınır da verilir de. Mert'e de bayıldım yani. Gencecik çocuk, istediği gibi 5 gün çenesini tutsa verir. O yüzden gayet güzel, hoş ve şık. İnsanlar biraz yapıcı olmalı diye düşünüyorum. Çok haklısın. Antiler yine iş başında. Antiler Mert Ramazan Demir'in bu fotoğrafları çıktı ya 2 gündür. Sürekli olarak o eski fotoğraflar falan diye sosyal medyada Mert Ramazan Demir'in hayranlarının mesut olmasını, mutlu olmasını, Mert'in fotoğraflarını, Mert'in fiziğini gördükleri için insanların paylaşım üzerine paylaşım yapmasını çekemiyorlar. Ve diyorlar ki sürekli olarak o eski fotoğraflar, eski fotoğraflar. Ya kardeşim, o kadar yalancısınız ki eski fotoğraflarsa biz niye görmedik? Eskiden niye görmedik kardeşim? Bu Mert Ramazan Demir'i 4 senedir, 5 senedir millet takip ediyor. Yalı Çapkını'nın ilk gününden beri. Bu Evet, fotoğrafların hiçbir zaman çekilmedi, yayınlanmadı. Öyle yalancısınız ki. Yani kedi ulaşamadığı ete mundar dermiş ya. gerçekten öyle. Gerçekten. Aynı aynı bu sözü ispatlıyorsunuz bu saçmalıklarınızla. Ya o kadar Yani yakışıklı adamlar ki bunlar. Çağatay'da, Mert'te, kadınlara evet, geçersek Serenay'da, Afra Saraçoğlu'da, Hande Erçel'de yani oraya gidip bir kötü bir cümle yazmayı onları aşağıya düşürdüğünü sanıyorlar. Yani şunu bilsinler artık hani benim çok ünlü arkadaşım çoğunu tanıdığım için artık hiç kimse önceden evet üzülüyordu insanlar ünlü kısmı aman diyordu böyle oldu şöyle oldu. O kadar büyük bir linç kültürü var ki artık kimse üzülmüyor. Gelip bana bunu yazdı ama bu kişilerin gerçek derdi ne? Hayatta onu üzen ne diye düşünüyorlar. Bıraksınlar insanları zorbalamayı. Yani mesela onu yazarken birisi bir rahatsızlık da yaşıyor olabilir. Bunları da düşünsünler. Hepimiz insanız yani. Ama hepsi çok güzel gencecik çocuklar ve kadınlar. Zorbalanmasınlar ya. Ben çok karşıyım bu zorbalama işine. evet. Çağatay Ulusoy'un mesela evet vücudu biraz genişledi Çağatay Ulusoy'un. Fakat senin söylediğin çok güzel, çok doğru bir şey var. Adamın bir hastalığı var ve o Yani hastalıkla mücadele eden insanlar çok kolay kilo alabiliyorlar. Hele ki dizi bittikten sonra kendisini saldı çocuk. Yani haklı da hangimiz salmıyoruz ki? Hangimiz zaman zaman yeter artık ya yiyeceğim ben de rejim yapmayacağım diye bırakmıyoruz ki? Özellikle hafta sonları hepimiz için e, serbest gündür. Oturup ailemizle birlikte doyasıya kahvaltı yapmayı kim istemiyor? Hangimiz istemiyor? Hafta sonu olduğu zaman ailemizle beraber dışarı gidip sevdiğimiz bir kahvaltıcıda kahvaltı yapmayı kim istemez? Yani bunları hep yapıyoruz ve orada gittiğimiz zaman ne diyet kalıyor ne rejim kalıyor. Simiti de yiyorsun, işte sucuğunu da yiyorsun, balını da sürüyorsun tereyağlı ekmeğine. Bu çocukların da canı can değil mi? Çağatay Ulusoylar, Mert Ramazan Demirler. Neden yani istedikleri gibi yiyip içmesinler tatil zamanında? Dolayısıyla çok ayıp ediyor onları kilolarından dolayı eleştirenler. Katılıyorum ama ben şunu söylemek istiyorum Arzu. Yani o Delikanlı dizisi setine ilk başladığı zamanki kilosuna ne olur dönmesin ya. evet ben de Yüzü çöküyor, evet ben de böyle o halini avuçları çok sevmedim. çöküyor. Tombuluk yakışıyor. Sevmedim. Yani. Hafif bir toplu değil mi? Hafif bir böyle bir yanaklar biraz dolu olması yakışıyor yani değil mi? Evet Biraz evet çok onun yakışıyor. dışında onun dışında e, peki şeye ne diyorsun? Yani İtalya'da ikisinin birlikte tatil yaptığı iddiasını Afra ile Mert'in
sosyal medyada yoğun bir şekilde böyle bir iddia dolaşıyor. Mümkün olabilir mi sence? Bence değil. Sosyal medya Olsa yalanları şişirmesi gibi geliyor bana ama belli de olmaz. evet, Yani hiçbir şey hakkında net konuşamam. Bilmiyorum. Benim Sicilya'da bir arkadaşım var İtalyan, Giorgio. Giorgio'ya dedim, bak dedim bunlar o da hiç bilmez Türkiye'yi. Bunlar çok meşhur. Görürsen bana dedim evet, resimlerini çek dedim. Sicilya adasında Giorgio'da. Çok büyük bir evet. fabrikası falan var orada. Ağaç kesme makineleri Giorgio, falan yapıyor. Bilmiyorum evet, yani hiç gören yok. Çok arkadaşımı aradım. Öyle bir şey olsa çok da Türk var Sicilya'da. Bir haber gelirdi diye mutlaka. düşünüyorum. Giorgio'yu biraz sıkıştır ne olur. Sıkıştırdım. Giorgio, Attım bütün resimleri. O böyle fellik fellik gezer, bisiklete biner, onu yapar. İşte su sporları yapar falan filan. Dedim ne olur bak, okey dedi. evet. Dostlar bugünlük bu kadar olsun. 65 dakika oldu, 66 dakika oldu Arzu'yla sohbetimiz. Arzucuğum çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Ben teşekkür Bu ederim. arada bu arada sabahleyin İpek'le konuştum. İpek Canbulat'la konuştum arkadaşlar. Yarın yayında birlikte olacağız. Dün onunla ne günüydü? Salı günü yayınımız vardı. Bilal'cim dedi Kıbrıs'a geldim. Kıbrıs'tayım ve denizdeyim dedi. Ne olur dedi Karpat burnu var orada Kıbrıs'ta. Oraya gitmiş denize girmeye. Harika bir denizi var oranın tabii. Ne olur dedi yayın yapmayayım ben dedi. Tamam dedim sen denize gir dinlen filan. Bugün konuştuğumuzda o gün dedi çok kötü yandım Bilal dedi. 50 derece sıcaklık vardı dedi. Kıbrıs çok sıcak Arzu değil mi? Çok Evet kötü çok yandım. çok çok. Onun için dedi denize gitmeyeceğim bir daha rahatlıkla yayın yapabiliriz dedi. Yarın Cuma İpek'le yayında olacağız inşallah. Peki dostlar. Arzucuğum tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. İzleyen, dinleyen herkese teşekkürler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sevgiyle kalın.